Bazen bir film serisi izlemesen bile aynı oyuncuların, aynı yönetmenlerin farklı filmlerde yarattığı o görünmez bağ insanı öyle bir yakalıyor ki sanki tek bir büyük hikayenin farklı odalarında dolaşıyormuşsun hissine kapılıyorsun. Kesinlikle. Yani o hissiyatı çok iyi anlıyorum. Senin de o hissi kendi film izleme deneyimlerinden çok iyi bildiğini tahmin edebiliyorum. Mesela Kartal Tibet'in yönettiği o Şark Bülbülü, Davaro ve Sosyete Şaban filmlerini düşün. Ağalık teması etrafında şekillenen o hikayeler birbirinden bağımsız olsa da dönemin ve karakterlerin dokusu birbiriyle sürekli sohbet halindedir aslında. İşte bugün seninle masaya yatıracağımız konu tam da böyle bir bağ ama çok daha özel, çok daha derinlikli bir ilişkin içine dalıyoruz. Bugün odaklandığımız o eşsiz bağ, Türk sinemasının tartışmasız en ikonik partnerliklerinden birine, yani Kemal Sunal ve Nevra Serezli ikilisine ait. Aslında bu ikilinin birlikte rol aldığı 4 efsanevi yapım var. Tabii 4 film ama Evet, ama Zübük şu an yayın yasaklı olduğu için bu maratonun dışında tutuyoruz onu. Bizim asıl büyük resmi çizeceğimiz, o yılların sosyolojik değişimini adım adım izleyeceğimiz üçleme şunlar: Kılıbık, Atla Gel Şaban ve Şendül Şaban. o üçleme gerçekten bir dönemin röntgeni gibi. Aynen öyle. Burada asıl çarpıcı olan sadece ekrandaki o komedi tufanı değil, bu 3 film boyunca bu ikilinin evlilik dinamiklerinin çatışmadan, baskıdan ve anlaşmazlıktan çıkıp nasıl yavaş yavaş o ideal eş profiline doğru evrildiğine şahit oluyoruz. Seyirciyi güldürürken arka planda bir ailenin ve aslında bütün bir toplumun dönüşümünü izliyoruz. Amacımız da tam olarak bu zaten. Seni bu üçlemenin içine çekmek, o toplumsal hicivleri, hepimizin hafızasına kazınan komik detayları ve unutulmaz anları sanki o mahallenin bir köşesinde oturmuşuz da olan biteni izliyormuşuz gibi yeniden yaşamak. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve 1983 yılına Kılıbık filmine gidelim. Gidelim. Efsane filmdir. Karşımızda Kamil ve eşi Mihrimah var. Bir de Alişe'nin canlandırdığı, o izlerken insanın sinir uçlarıyla oynayan ev sahibi Müslüm karakteri. Adam 3 katlı apartmanın altını üstünü boşaltmış ama Kamil'e bir türlü diş geçiremiyor. Sürekli tahliye davası açıyor adama. Hakimin fırçası çok iyidir orada. Evet, hakimin en sonunda dayanamayıp bir daha gelirsen resmi daireyi oyalamaktan seni içeri atarım diye fırça atması devletin o bürokratik bıkkınlığını çok güzel özetler bence. Müslüm'ün o devlet kapısından eli boş dönmesi aslında bütün o çatışmayı evin içine, sokağa ve en sonunda mafyaya taşıyan ana etken. Ama kapalı kapılar ardında Kamil'in o meşhur ev hallerine baktığımızda durum çok daha katmanlı bir hal alıyor. O ev halleri içler acısı zaten. O kahvaltı sahnesini bir düşün. Kamil oğluyla kendi halinde kahvaltı yaparken kızı Şenay geliyor, gayet laubali bir şekilde "Baba çayımı koysana." diyor. Ve Kamil'in o cevabı, "Kızım sakat mısın? Seni alacak adam yandı." Bu sadece yüzümüzü güldüren bir replik değil bence. Orada evdeki saygı hiyerarşisinin nasıl çöktüğünü görüyorsun, inanılmaz bir şekilde. Ardından Mihrimah'ın kızının arkadaşının doğum günü elbisesi için para istemesi, oğlu Erol'un babasını savunmaya çalışması bile evdeki o sömürü çarkını durduramıyor maalesef. o kahvaltı masası aslında Kamil'in sokakta yaşayacağı yenilgilerin bir nevi fragmanı gibi. Sonrasında eline tutuşturulan o bitmeyen sipariş listesiyle sokağa çıkması var ki tam bir hayatta kalma mücadelesi. Düşünsene 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, fasulye, şeker, bir de kasaptan 1 kilo kıymayla 1 kilo kuşbaşı isteniyor. Adamın cebinde 5 kuruş yok ama. Aynen öyle. Balıkçı tezgahına gidip veresiye istiyor, adam kestirip atınca kendini o meşhur cümlesiyle avutuyor ya Kamil. Zaten anımda al dememişti diyor. Orada kendini kandırması çok trajikomik gerçekten. Sonra bakkala gidip taktik gereği siparişleri 2 katına çıkarıyor adam. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun isteyerek göz boyamaya çalışıyor aklınca. Bakkal borç bini aştı diyerek frenleyince Kamil'in anında uydurduğu o hayali Anadolu primi bahanesi çıkıyor ortaya. Çaresizliğin insana neler yaptırdığının en komik hali bu. Kasaptan ise binbir taklayla ancak 250 gram kıyma koparabiliyor. O bakkal ve kasap sahneleri sadece enflasyon şakası değil aslında. Hani bir erkeğin
80'ler Türkiye'sinde evine 1 kilo et bile götürememesinin onun o ataerkil statüsünü nasıl yerle bir ettiğinin kanıtı. Kesinlikle öyle. O 250 gram kıyma eve gelince yaşananlar da bunun ispatı zaten. Mihrimah o kadarcık kıymayı görünce ya eşek kafa babamın evi bolluktu bolluk diye o klasik isyan bayrağını çekince Kamil'in hiç istifini bozmadan verdiği tek kelimelik efsane cevap, Aydın. bütün bir evliliğin, bütün o tahammülsüzlüğün tek bir cümleye sığdırılmış hali bu aslında. Tabii onlar evde bu psikolojik savaşı verirken dışarıda ev sahibi Müslüm, Kamil'i yıldırmak için dönemin kabadayısı arabacı Niyazi'yi tutuyor. Sümertil Maç'ın canlandırdığı o devasa mafya babasını. Pazarlık sahnesi de efsanedir. Niyazi'nin diretmesiyle 500 bin liraya bağlanıyor. Düşünsene, Kamil'i evden atmak için verilen paraya bak. O yıldırma politikaları evin içindeki stresi tam bir kabusa çeviriyor. Mihrimah akşam evde faturaları sayıyor. Elektrik 2300 lira, su 1800 lira. Her faturada Kamil'in o kaçamak yarın bakarız geçiştirmeleri var. Kamil sinirlenip benim kadar başına taş düşsün dediği an üst katta çalışan Niyazi'nin adamları yüzünden gerçekten kadının kafasına taş düşüyor. Tam bir absürtlük. Bu da yetmezmiş gibi alt kata davul zurnayla oynayan halk oyunları ekibi yerleştiriyorlar. Kamil onları susturmaya aşağı iniyor, bir bakıyoruz ritme kapılıp onlarla beraber oynamaya başlıyor. Mihrimah çıldırıp karakola git polise şikayet et diyor ama Kamil polis lafını duyunca adeta kilitleniyor. Hep merak etmişimdir izlerken, bir insan bu kadar eziyet çekerken neden polise gitmekten bu kadar korkar? İşte filmin en canlı alıcı sosyolojik tespitlerinden biri o flashback sahnelerinde gizli. Kamil'in neden polise gitmediğini gördüğümüzde aslında sistemin dürüst vatandaşı nasıl cezalandırdığıyla yüzleşiyoruz. O sahneler çok vurucuydu. Çocukken Topu'nun esnaf Fuat'ın camını kırmasıyla yediği dayak, arkadaşı Rüştü'yle yolda yürürken kız kaçırma mevzusunda hiçbir suç yokken kendini bir anda hapiste bulması falan ve en vurucusu da dürüst bir taksiciyken Sultanahmet'teki turistlerin unuttuğu içi para dolu çantayı teslim edip üstüne bir de hırsız damgası yemesi. Hiçbir iyilik cezasız kalmıyor yani. Aynen öyle. Otoritenin masum ve dürüst insanı nasıl öğüttüğünü çok net gösteriyor bu sahneler. Kamil haklıyken haksız duruma düşmenin travmasını o kadar derin yaşıyor ki mafyadan yediği baskı polise gitmekten daha ehvenişer geliyor ona. O baskı haliyle insanı yavaş yavaş delirtiyor tabii. Uykusuzluktan mahvolan Kamil'in arabayla pazara dalıp ortalığı savaş alanına çevirmesi falan. Bir yandan oğlu Erol ile ev sahibi Müslüm'ün kızı arasındaki o imkansız aşkın filizlenmesi var. Her şey üst üste geliyor. Mihrimah 199 liracık taksitle televizyon ve bir sürü eşya alması, bütün bunlar olurken Niyazi'nin adamlarının sokağa işemesi, bardağı taşıran son damla oluyor artık. Kamil korka korka karakola gidiyor ve o meşhur kara bela yanılgısı patlak veriyor. Azılı suçlu kara belanın düşürdüğü kimlik Kamil'in çıkınca bütün o sistemin ve otoritenin ona bakışı bir saniyede değişiyor ya. Hapiste gördüğü saygı inanılmazdı. Hapiste gördüğü o absürt saygı yüzünden adam bir anda yeraltı dünyasının kralı muamelesi görüyor. Ve işin acı tarafı, o saygı sadece hapishane duvarları arasında kalmıyor. Dışarıya çıktığında mahalle esnafının o ikiyüzlülüğünü görüyoruz. Bir gün önce borcu yüzünden Kamil'e bir avuç kıymayı çok gören, onu aşağılayan esnaf, onun azılı mafya babası Karabela olduğunu sanınca bir anda ceket ilikliyor adama. Bakkal hemen eve bir şeyler yolluyor. Kamil'i evden atmak için 500 bin lira harcayan ev sahibi Müslüm, bir anda kendi kızıyla Kamil'in oğlunun evliliğine onay veriyor, kızı kendi elleriyle vereceğini söylüyor falan. Savcı genel af nedeniyle davayı düşürünce Kamil mahalleye adeta dokunulmaz bir figür olarak dönüyor. Güce ve zorbalığa biat eden, dürüst adamı ise ezen toplum yapısının kusursuz bir fotoğrafı bu. Ta ki gerçek Karabela vicdan yapıp polise teslim olana kadar, gerçek ortaya çıkınca o illüzyon anında yıkılıyor. Kamil'in o sahte itibarı sıfırlanıyor, işten atılıyor ve eski o ezik düzen aynen geri dönüyor maalesef. Orada kırılma anı yaşanıyor ama. Evet, Niyazi ve adamlarının oğlu Erol'u sokak ortasında acımasızca dövmesi, Kamil'in içindeki o bastırılmış canavarı uyandırıyor. Yılların birikimi o pısırık adamı söküp atıyor
ve tüm mafyayı mahalle ortasında madara edene kadar evire çevire döven bir Kamil izliyoruz. Müthiş bir tatmin duygusuyla bitiyor Kılıbık. O adamın mahalle baskısını kırması aslında bir sonraki filminde zeminini hazırlıyor sanki. Zamanı sadece bir yıl ileri sarıp 1984'de Atla Gel Şaban'a geçtiğimizde bu kez karşımızda mahallesiyle değil ailesiyle ve kendi zihniyle boğuşan bir adam var. Üstelik senaryosunu Aydemir Akbaş'ın yazdığı bu filmde çok ilginç bir detay var isme dair. Evet, o isim detayı çok enteresan. Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı Niyazi ama filmin afişlerinde kocaman Atla Gel Şaban yazıyor. Kemal Sunal o dönem bu isim karmaşasını o kadar egosuz, o kadar doğal bir şekilde açıklıyor ki hayran kalıyorsun. Ne diyor tam olarak? Millet beni Şaban olarak biliyor diyor. Firma yanlışlık yaptı, afişler Atla Gel Şaban oldu. Seyircilerden bir kişi bile çıkıp filmdeki adın Niyazi demedi. Adı Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur diyor adam. Bu bir oyuncunun halkla kurduğu bağın, yarattığı o ortak dilin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi aslında. Atla Gel Şaban'da Kılıbık'taki o mahalle baskısı yerini çok daha boğucu bir ev içi gerilime bırakıyor. Karşımızda korkunç bir kaynana figürü var. Kaynanası, şimdiki aklım olsa sana gül gibi kızımı vermem deyince Niyazi'nin o meşhur güle bak ne gülü, diken diken cevabı, evdeki havanın ne kadar zehirli olduğunu çok iyi anlatıyor bence. O zehirli hava Niyazi'nin bilinçaltına bile sızmış durumda. Filmin hemen başındaki o kabus sahnesini hatırlasana. O mayın tarlası sahnesi. Aynen. Zehra ile evliliğin yükü, o bitmek bilmeyen borçlar falan. Rüyasında kasap, manav, oduncu, bakkal etrafını sarmış adamın. Adam adeta bir mayın tarlasında, esnafın arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Tam borçlular onu kesmek üzereyken Zehra'nın suratına bir sürahi su dökmesiyle uyanıyor gerçeğe. Kabustan daha kötü bir gerçeğe uyanıyor. Bir yanda çocuklarına bir türlü alamadığı o bisikletlerin hüznü, diğer yanda o borçlulara görünmemek için kamuflajla sokağa çıkış sahnesi. Turist taklidi yapıp kasabın kafasına tavayı geçirdiği o an, çaresizliğin en absürt hali bence ve sonra hepimizin kendi sabah yolculuklarından aşina olduğu o efsanevi minibüs sahnesi başlıyor. Kendi işe gidiş yolunu düşün, o kalabalığı, o stresi alıp onunla çarp, işte Niyazi'nin o minibüsündesin şu an. O minibüs bildiğin 80'ler Türkiye'sinin teneke bir kutuya sıkıştırılmış hali. Tepesinde duran adamın elindeki poşetten yayılan istavrit, işkembe ve mumbar kokuları falan Niyazi kokudan nefes alamıyor içeride. Bir de teyze var önde. Tabii önde gelini hakkında durmadan şikayet eden bir teyze oturuyor. Yanındaki adam dayanamayıp bir de gelinine sorsak deyince kadın kaynanası hakkında iyi konuşan gelin var mı diyor. Niyazi'nin tam o anda araya girip benim karım kaynanasını bir kaşık suda boğar çünkü öldü demesi o daracık ve gergin alanı bir anda komediye çeviriyor resmen. Kendi trajedisini etrafındaki absürtlükle harmanlayıp ayakta kalmaya çalışıyor aslında karakter orada. Minibüsten sağa çıkıp iş yerine vardığında da dert bitmiyor ama. Reha Yurdakul'un oynadığı patron Halim Bey, Niyazi'den bir beyit yazmasını istiyor. Niyazi de hayat pahalılığını, o ekonomik buhranı öyle bir dörtlükle anlatıyor ki kelimeler adeta tokat gibi çarpıyor yüzüne. Efsane şiir o. Denizde yüzüyor boy boy odun. Evde ne şeker kaldı ne de un. Böyle giderse pahalılık vay vay. Kafada ne tahta kalacak ne de yay. Sanatın, şiirin o çaresizliği nasıl dile getirdiğinin harika bir örneği cidden. Niyazi zor zor maaşı alıyor ama elektrik, su, bakkal, kasap derken elinde sadece 1000 lira kalıyor adamın. Yine de o borç ödemenin verdiği inanılmaz bir özgüvenle mahalle esnafının ipliğini pazara çıkardığı bir sekans başlıyor ki tam bir intikam turu. O intikam turu toplumdaki ahlaki yozlaşmanın net bir röntgenini çekiyor. Borçluyken korkudan şekilden şekle giren Niyazi, elinde parayla esnafın karşısına çıkınca hepsinin gerçek yüzünü bir bir yüzlerine vuruyor. Kasabın olayı inanılmazdı. Kasaba gidiyor, adam kedi kesmek üzere yakalanıyor. Eşek kesmeyi bıraktın, kedi mi kesiyorsun diye yapıştırıyor lafa hemen. Manava geçiyor, şeftaliye çift taraflı etiket basıldığını görüyor. Bir yüzü 300, diğer yüzü 400 lira. Sen de bu etiketler gibi çift taraflısın diyor. Bakkalın tartının kefesini demirle ağırlaştırdığını, oduncunun odunları ağır gelsin diye ıslattığını tek tek ifşa ediyor orada.
O ekonomik sıkışmışlığın insanları nasıl sahtekarlığa ittiğini ve Niyazi'nin o dürüst isyanını çok net görüyoruz orada bence. Tam bu ahlaki yozlaşmanın ortasında mahallenin asıl karanlık tarafıyla at yarışı mafyası Kazım'la tanışıyoruz bir de. Dinçer Çekmez'in oynadığı Kazım ve tahsildarı Davut, Turgut Özatay'ın o soğuk tavırlarıyla ekrana yansıyor müthiş bir şekilde. Niyazi'nin kötü arkadaşı Halil var bir de. Ona altılı ganyanı öğretiyor. Kahvede o ders anlatır gibi ganyan tüyoları vermesi çok trajikomik aslında. Çünkü o Halil'in aslında hasta çocuğunun parasını kumarda yiyen biri olduğunu öğreniyoruz biz sonrasında. Bu karanlık dünyadan sonra rotamızı Veli Efendi Hipodromu'na çeviriyoruz. Veli Efendi sahneleri başlı başına bir kaos zaten. Orada heyecandan kuponu simit gibi yiyen adamın hali o dönemin umut tacirliğini çok iyi anlatır bence. O adam efsaneydi. Davut Niyazi'nin o müthiş at tahmin yeteneğini keşfediyor sonrasında. İşler tam yoluna girecek derken Zehra hipodromu basıyor bu sefer. Niyazi'nin onlardan kaçarken bir anda jokey kılığına girip yarış başlarken bindiği atın geri geri gitmesi efsanevi bir komedi anı. Ama ne kadar kaçarsa kaçsın o çarkın içine bir kere girdi mi kurtuluş yok. Sonunda Kazım'a yakalanıyor mecbur. Ve yakalandığında Kazım'ın ofisinde o absürt ilham perisi ritüeli başlıyor bu defa. Niyazi tahminleri sadece o minibüs ortamında yapabildiğini söyleyince Kazım ofisin ortasına sandalyelerden bildiğin bir minibüs kuruyor. İçine o kokan adamı, dedikoducu teyzeyi falan getiriyorlar. Arkada o meşhur Şiki Şiki Baba şarkısı çalıyor. O şarkı hala aklımda çalıyor biliyor musun? Aynen benim de. Niyazi o karmaşanın içinde son ayakta kendi atını oynayıp büyük ekramiyeyi vuruyor ve o düzenden özgürlüğünü satın alıyor. Buradaki o kurtuluş bizi aslında 3. filme yani Şendul Şaban'ın dünyasını hazırlıyor bir nevi. Çatışmalardan sıyrılmış, artık tamamen farklı bir evlilik dinamiği var karşımızda. Kesinlikle. Kartal Tibet'in yazıp yönettiği Şendul Şaban'da o eski kalıpların, o yıpratıcı çatışmaların yerini çok daha modern, birbirini anlayan ideal bir çift alıyor artık. Kılıbıktaki o ağır mahalle baskısı ya da Atla Gel Şaban'daki o tahammülsüzlük hiç yok burada. Şaban ve Necla karşımıza birbirlerine destek olan bir ikili olarak çıkıyor. Filmin açılış sahnesi bunun en güzel kanıtı zaten. Sabah Necla kalkıyor, kahvaltıyı hazırlıyor. Şaban'ın uyanma sahnesi çok tatlı. Şaban uyanıp o mahmur haliyle çocuklar uyandı mı, kahvaltı hazır mı diye soruyor. Necla hepsine evet deyince Şaban'ın o rahat tavırla o zaman kalkıyorum yataktan deyişi evdeki o huzurlu ve sevgi dolu atmosferi o kadar güzel kuruyor ki. Sadece evin içi değil, mahalle hayatı da o dönemin naifliğini çok güzel yansıtıyor. Üst komşu Ayşen Guru'da ve ablası Ayten var. Ayten, Şaban'ın can dostu Ali'ye yani Halit Akçatepe'ye sırılsıklama aşık. Her gün iple yukarıdan börek sarkıtıp adamın midesinden kalbine giden yolu bulmaya çalışıyor resmen. Ama Ali ona inatla şişman deyip yüz vermiyor. O börek sarkıtma detayları çok eğlenceliydi. Sonra Necla'nın o eskiciyle yaptığı muazzam pazarlık sahnesi var. Eski bir cekete karşılık leğen, kova ve üstüne kıran kırana pazarlıkla kopardığı tam 20 mandal. Hele Şaban'ın oğlunun okuma fişlerinde "Baba, bana at al" diyerek önceki filme selam çakması, o ganyan esprisi çok ince düşünülmüş bir detay. Ancak o huzur ortamı çok da uzun sürmüyor çünkü filmin asıl meselesi olan işsizlik ve değişen ekonomik roller devreye giriyor hemen sonrasında. Şaban ve Ali'nin patronun odasına zam istemek için girmeden önce kim konuşacak diye yazı tura atmaları, içeride birbirlerine girip ikisinin birden kovulması, İkisi de kovuluyor orada, evet. İşkur kapılarında geçen o çaresiz günler başlıyor. Tam o umutsuzluğun ortasında Necla bakarsın, ben daha kolay iş bulurum diyerek bir ofiste sekreter olarak işe giriyor. Ve evin erkeği konumuna yani eve ekmek getiren kişi rolüne geçiyor birden. 80'lerde kadının iş hayatına girmesiyle evdeki rollerin nasıl ters yüz olduğunu çok zekice bir mizahla anlatıyor bu durum aslında. İşler tersine dönünce bizim evin erkeği oluyor sana ev kadını Şaban. O ilk günkü acemilikleri falan tam bir fiyasko gerçekten. Oğlu Necmi'yi okula götüreceğim diye yollara düşüp kaybolması, markete kızıyla gidip alışveriş sepeti yerine yanlış arabayı ve içindeki başka bir çocuğu alıp çıkması bunlar harika detaylar. Ve açılış sahnesinin tam tersi
tersine döndüğü o kırılma anı. O sahne çok iyi yazılmış. Bu kez sabah kahvaltısını hazırlayan Şaban, Necla uyanıp kahvaltı hazır mı diye soruyor. Hazır cevabını alınca Necla'nın o zaman kalkıyorum demesi, hatta eskici geldiğinde Şaban'ın bu kez Necla'nın eşyalarını verip yerine bir şeyler almaya kalkması falan o cinsiyet rollerinin yer değiştirmesini mükemmel bir şekilde tiye alıyor. Ev işlerinin o kadar da kolay olmadığını anladığı temizlik sahneleri ise bence tam bir fiziksel komedi zirvesi. Şaban kızına baksın diye Ali'yi eve çağırıyor ama kendisi güya temizlik yapacak. Camları silerken her yeri köpük içinde bırakması, çiçekleri sulayacağım derken sinirlenip suyu Ali'ye fırlatması var ya. O leğen sahnesine ne diyorsun peki? İnanılmaz. Leğenin içine girip çamaşırları ayakla çiğneyerek yıkaması kopardı beni. Sonra o kirli suyu yere döküp gidip temiz su dolu kovayı Ali'nin başından aşağı boşaltması falan. Tencerenin alev alması ve o yıkanan çamaşırların evin orta yerine asılması. Bir yandan televizyona bakıp omlet tarifi öğrenmeye erkeğin yıllarca küçümsediği o ev işlerinin altında nasıl ezildiğini, ne kadar bocaladığını izlerken aslında derin bir toplumsal eleştiriye de gülüyoruz hepimiz. Ama komedinin dozu ne kadar yüksek olursa olsun bir yerde o dramatik kırılma yaşanmak zorunda kalıyor filmde. Necla'nın iş yerindeki yoğun mesaisi yüzünden Şaban'ın büyük bir hevesle hazırladığı o sürpriz doğum günü pastasını kaçırması üstüne bir de son dakika Ankara seyahatine çıkmak zorunda kalması ipleri koparıyor artık. Şaban orada çok fena bozuluyor. Şaban'ın o içten içe zedelenen gururu nihayet isyan ediyor. Finalde Şaban'ın bu evin parama ihtiyacı yok evelallah ben varım diyerek sokağa çıkıp limon satmaya başlaması çok dokunaklıydı. O gururu, evin direği olma hissini yeniden kazanma çabası izleyiciyi derinden etkileyen bir an bence. Sonunda birbirini anlayan mutlu bir finale bağlanıyoruz. İşin ilginç yanı bu filmlerin üzerinden onca yıl geçmesine rağmen bugün bile televizyonda prime time'da yayınlandıklarında reyting rekorları kırması aslında. Neden hala bu kadar çok izliyoruz sence bu filmleri? Çünkü bu üç filmde dönemin en derin korkularını, o geçim sıkıntısını, enflasyonu, değişen toplumsal rolleri, esnafından mafyasına kadar her yere sızmış o ahlaki yozlaşmayı alıp bize bir kahkaha ambalajı içinde sunuyor. Aslında bu filmlerin her biri Türkiye'nin son derece keskin, sosyolojik birer belgeseli niteliğinde. Biz o sakarlıklara, o yanlış anlaşılmalara gülerken aslında kendi gerçekliğimizde, kendi toplumsal dönüşümümüzle yüzleşiyoruz ekran başında. Karakterlerin o naif direnişi izleyiciye bir tür arınma sağlıyor diyebiliriz. O naif direniş meselesi beni hep düşündürmüştür aslında. Bugünün dünyasında herkesin akıllı telefonlara gömüldüğü, uzaktan çalışmanın ve esnek mesailerin olduğu bu gig ekonomisinde yeni bir Şaban karakteri yaratılsa acaba o mahalledeki sıcaklığı bulabilir miydi? Yoksa bu kadar acımasız ve bireyselleşmiş bir düzende o saf iyilik ve dayanma gücü sosyal medyanın linç kültüründe kaybolup gider miydi? Belki de bu filmleri bu kadar çok sevmemizin nedeni o kaybolan masumiyete duyduğumuz yoğun özlemdir. Ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz vardır. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ekran Rehberini ve Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.